Eurovision 2026 sezonu bitti. Hatta üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Şarkılarla ve canlı performanslarla ilgili düşüncelerimiz artık oturdu. Yarışma öncesinde de yine kendi favorilerimizi seçtiğimiz bir anket yapmıştık hatırlarsanız. Canlı şovların ardından favorileriniz değişti mi? Sevmediklerinizi artık seviyor musunuz? Sevdiklerinizden artık nefret mi ediyorsunuz? Şimdi bugün bunu göreceğiz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype etmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bu arada her pazar günü YouTube üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz ve inanılmaz eğlenceli geçiyor. Yayınları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi yayınlara bekliyorum. Şimdi hazırsanız ankete geçelim. Mantığını şöyle hızlıca özetlemek istiyorum size. Televot oyları diye açıklayacağım oylar, abonelerin verdiği oylar. Jüri oyları olarak açıkladığım oylar ise katıl üyelerinin verdiği oylar olacak. Eurovision mantığını düşün ama biz önce televot oylarını açıklıyoruz. Daha sonra jüri oylarını açıklıyoruz. Katıl üyelerinin verdiği jüri oyları 2 kat daha fazla etki ediyor oylamaya. Hazırsak başlayalım. İlk ülkemiz Almanya. Sarah Engels Fire ile sizlerden 5.74 puanlık bir oy almış. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Sizden de daha yüksek bir puan almasını beklerdim ama 5.74 ne iyi ne kötü ortalamalarda. İkinci ülkemiz Arnavutluk. Alice'ten Nan şarkısıyla 6.50 puan ortalama almış sizden. 7 puan üzerinde büyük bir yine yığılma var. Benim yine bu sene sevdiğim şarkılardan biriydi. Okey, fena değil puanı. Sırada Avustralya var. Delta Gordon'dan Eclipse. Bu şarkı sizlerden 7.08 puan almış. 67 kişi 10 puan vermiş. Canlı performansı biraz böyle görkemli görünüyordu sanırım. Buna istinaden puanının bir önceki oylamaya göre arttığını düşünüyorum. Avustralya şimdilik listenin zirvesindeki yerine gidiyor. Bir sonraki ülkemiz Avusturya. Cosmo'dan Sunshine. 70 kişi 1 puan vermiş. Ortalama puanı 4.09. Ortalaması yine aşırı düşük olmamakla beraber 1 puan verenlerin bu şarkıya haksızlık ettiğini düşünüyorum. Bunu her videomda söyledim ve söylemeye devam edeceğim yani. Kesinlikle kötü bir şarkı değildi çünkü bence. Listedeki yerine yollayalım. Sırada Azerbaycan var. Jiva'dan Just Go. Sizlerden tam 5 puanlık bir ortalama almış. Yani inanılmaz ortalama bir şarkı diyebiliriz. 37 kişi 10 puan vermiş, 45 kişi 1 puan vermiş ve 44 kişi de 5 puan vermiş. İnanılmaz güzel bir dağılım diyebilirim. Listedeki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Belçika. Esila'dan Dancing on the Ice. Sizlerden 5.22 puan ortalama almış. Ben olsam çok daha düşük bir puan verirdim buna. Çünkü canlı şovu gerçekten ses bakımından özellikle bayağı zayıftı bence ama okey, siz bilirsiniz. Sıradaki ülkemiz Birleşik Krallık. Lookman No Computer'dan Eins, Zwei, Drei. Drei. Tamam, yaptım. Lise Almancam geri geldi bir anda. Sizlerden maalesef ki 3.66 puan ortalama almış. 107 kişi 1 puan vermiş. Yazıklar olsun diyorum arkadaşlar. Ben bu şarkıyı bu sene çok sevdim biliyorsunuz. Bence hani sahne performansı da çok güzeldi. Çok yaratıcı bir sahne kurduklarını düşünüyorum. Hakkını verebilmeyi isterdim fakat bence bayağı düşük kalmış puanı. Listedeki yerine yollayalım. Sırada bu senenin birincisi Bulgaristan var. Dara'dan Bangaranga 8.56 puan ortalama almış. 150 kişi 10 puan vermiş. Fakat sevmeyenler de var belli ki. Hani ya daha iyi olabilirdi diyen 9 ve 8 veren bir 100 kişiyi görüyorum orada. Ama bayağı 1 verenler de var. Ben çoğunluğun bu birinciden memnun olduğunu düşünüyordum açıkçası ama pek öyle değil gibi görünüyor. Yine de listenin şimdilik en üst sırasında zirveye oturdu. Bir sonraki ülkemiz Çekya. Daniel Ziska'dan Crossroads. Sizlerden 6.66 puan ortalama almış. 57 kişi 10 puan vermiş. 44 kişi 7 puan vermiş. Ekrandan çok güzel izlenen bir performanstı bu sene ama biliyorsunuz ki arenadan pek bir şey göremedik. Ama yine de benim puanım da bayağı yüksek olurdu bu şarkıya. Sıralamadaki yerine yolluyorum. Sırada Danimarka var. Soren Torpegaardlund'dan Forvigariem. Sizlerden 7.61 puan ortalama almış. Bayağı güzel bir puan aldığını düşünüyorum açıkçası. 85 kişi 10 puan vermiş. 53 kişi 7 puan, 56 kişi 9 puan vermiş. Çoğunluğun sevdiği bir şarkı ve sevdiği bir sahne olarak yorumluyorum bunu. Sahnesini değiştirmemişti. Ulusal finaldeki sahnesiyle aynıydı sahnesi. Ama bence zaten bayağı güzel bir sahneydi. O yüzden yüksek bir puan almış zaten sizlerden de. Sırada Ermenistan var. Simon'dan Paloma Rumba. Paloma Rumba let's dun 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 rock this dun dun. Pardon.
Sizlerden 2.82 puan almış, bayağı düşük. 122 kişi 1 puan vermiş. 55 kişi 2 puan. 1 kişi 10 puan vermiş. 2 kişi 9 puan vermiş. Yani bu şarkıyı seven çok çok az. Şarkıya ilk reaction videosu çekerken de söylemiştim. Birazcık baş ağrıtıcı ve yorucu bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ama sahnesi bayağı yaratıcıydı bence. Canlı performansında birazcık sesi kesildi tabii ki şarkının yoğun akışından dolayı. Ama sahnesini güzel bulduğum bir performans. 2.82 belki hani 4 falan olabilirdi ya diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sıralamadaki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Estonya. Vanilla Ninja'dan Too Epic To Be True. Sizlerden 3.19 puan almış. Yani yüksek bile almış bence açıkçası. 102 kişi 1 puan vermiş. 8 kişi 10 puan vermiş. Benim için bu senenin en silik temsillerinden biri. Hani böyle bir unutuyorum bile böyle bir şarkının var olduğunu. O kadar silindi gitti kafamdan. Okey. Üzerine konuşacak pek bir şeyim yok. Okey. Ve sırada Finlandiya, Linda Lampenius ve Pete Parkkonen'den Licken Hayton. Sizlerden 8.22 puan ortalama almış. 131 kişi 10 puan vermiş. 10 kişi 1 puan vermiş. Çoğunluğun 10 puanını almış burada. Bu arada televot oylamamıza 319 kişi katılmış. Teşekkür ederim. Bunu söylemeyi unutmuştum. Yani oylamaya katılanların 3'te 1'i, hatta 3'te 1'inden fazlası 10 puan vermiş. Finlandiya'nın canlı performansında mix mastering'de bayağı büyük sorunlar vardı bence. Kemanı çok önde duyuyorduk. Kemanı canlı çaldıkları için biraz heyecanlanıp sanki kemanın sesini fazlaca arttırmışlar gibiydi. Ve bu birazcık aslında seyircileri etkiledi ve o yüzden ilk 5'e bile giremediler. Yine de bizden bayağı yüksek bir puan almış. Hatta neredeyse bu senenin birincisi kadar puan almış. Kesinlikle hak ediyordu bence. Sahnesi de çok güzeldi ama keşke sahneyi ulusal finalde yayınlamasalardı. Yani bu çok güzel bir fikirdi. Orada gördük, büyülendik, heyecanlandık ama revizyon sahnesinde birebir aynısını uygulayınca pek bir parıltısı kalmadı maalesef. Sıralamadaki yerine yollayıp devam ediyorum. Sırada benim biliyorsunuz bu seneki favorilerimden biri. Fransa Monroe'dan Regard. Regarde moi, regarde toi. Sizlerden 6.43 puan ortalama almış. 44 kişi 10 puan vermiş. 24 kişi 1 puan. 55 kişi 7 puan vermiş. Beklenen kadar büyük bir coşku yaratmadı bu şarkı öncelikle. Beni bayağı bir linçlemiştiniz. Reaction videomda falan ve diğer videolarımda da çok fazla ya bu şarkı kötü, bu şarkı iyi değil dediğim için. Ama sonuç olarak ilk ona bile giremedi arkadaşlar bu şarkı. Yani birazcık haklı mıymışım acaba diye bilmiyorum. Sıralamadaki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Gürcistan. Bizikebi'den On Replay yine bence bu senenin en kötü şarkılarından biriydi. Sizler de aynı şekilde düşünüyorsunuz belli ki. 2.66 puan ortalama almış. 159 kişi 1 puan vermiş bu şarkıya. 5 kişi 10 puan, 7 kişi 9 puan vermiş. Haklı görüyorum ve sıralamadaki yerlerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Hırvatistan. Lelek'ten Andromeda. Sizlerden 5.20 puan ortalama almış. 63 kişi 1 puan vermiş. Bayağı fazla bence. 26 kişi 10 puan vermiş. 49 kişi 6, 46 kişi 7 puan vermiş. Bu 63 kişinin 1 puan vermesine şarkının anlamı ve böyle birazcık bizim geçmiş tarihimize laf sokmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Ama sahne olarak ve şarkı olarak bakarsam bence güzel bir temsildi bu sene. Özellikle sahnenin başındaki o uçma oyunu falan bayağı tatlıydı. Ama okey. Ortalamalarda kalmış. Sıralamadaki yerine yolluyorum. Sırada İsrail var. Noam Betten'dan Michelle. Sizlerden 4.14 puan ortalama almış. 160 kişi 1 puan vermiş. 40 kişi 10 puan vermiş. 1 puan verenleri anlayabiliyorum. Ancak 10 puan verenleri de anlayabiliyorum. Pek de bir şey söylemek istemiyorum aslında. O yüzden sıralamadaki yerine yolluyorum. Sırada İsveç var. Felicia'dan My System. Sizlerden 6.49 puan ortalama almış. 57 kişi 10 puan, 53 kişi 6, 51 kişi 7 puan vermiş. 21 kişi ise 1 puan vermiş. Bu şarkı bence bayağı güzel şarkılardan biri ama sahnesi de bir o kadar kötü gerçekten. Bu kadar hype'ı olan ama bir yandan da bu kadar zayıf sahne kurabilen bir İsveç'e inanamadım bu sene. Ki zaten sıralamada da bayağı düşük bir sıralama yaptılar. Hak ettiler yani. Biz fazla bile puan vermişiz bence. 6.49 ile. Grafikteki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz bu sene inanılmaz hakkı yendiğini düşündüğüm bir ülke. İsviçre Veronica Fussaro'dan Alice. Sizlerden 7.26 puan almış. 93 kişi 10 puan vermiş. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle finallere çıkması gereken bir şarkıydı bence bu. Hani
Malta falan, yani niye finale çıktı hala anlayabilmiş değilim. İsviçre kesinlikle finale çıkmayı hak ediyordu ve finale çıkıp ilk 15'te de yer alacaktı bence. Ama neyse ki bizden yüksek bir puan almış. Sıralamanın üst sıralarına doğru yolluyorum. Sırada İtalya var. Sal da Vinci'den Per Sempre Si sizlerden 6.32 puan ortalama almış. 38 kişi 10 puan, 35 kişi 1 puan vermiş. 51 kişi 7 puan vermiş. Yine 7 üzerinde bir yoğunlaşılmış. Ben yine gerçekten çok güzel bir sahne kurduklarını düşünüyorum. Son videomda da söylemiştim. Zaten Sal dedenin öyle dans edip hoplayıp zıplayamayacağını sahnede hepimiz biliyorduk. Ve buna uygun olabilecek en iyi sahneyi kurmuşlardı bence. Bir ufak bir yerinde böyle çıtır bir detone olur gibi oldu. Bir sesi yetmedi ama sonradan toparladı. O da nazar boncuğu olsun diyelim. 6.32 bence biraz düşük bir puan ama kötü bir puan değil. Sıralamadaki yerine yolluyorum. Ve bir sonraki ülkemiz Karadağ. Benim canımın içi Tamara Zivkovic'ten Nova Zora. Sizlerden 6.15 puan almış ve bu bence bayağı iyi bir puan. 54 kişi 10 puan, 26 kişi 1 puan vermiş. Bu arada sizlerden çok daha düşük bir puan alacağını düşünüyordum bu şarkının. Ben biliyorsunuz bu şarkıyı çok seviyorum ama sahnesi maalesef ki bayağı zayıftı. Hem genel olarak sahne üzerindeki elementler, koreografi hem de Tamara'nın sahnedeki sesi de bir tık zayıf kaldı. Ama 6.15 bayağı iyi bir puan. Şaşırdım yani. Grafikteki yerine yolluyorum. Sırada Kıbrıs var. Antigone'den Calla. Sizlerden 5.42 puan almış. 32 kişi 10, 46 kişi 1 puan vermiş. 50 kişi 6 puan vermiş. Yine çok çok iyi bir şarkı bence. Bu senenin en güçlü şarkılarından biriydi benim nezdimde. Ama maalesef Antigone'nin canlı performans sesi hiç iyi değil. Gerçekten hiç iyi değil yani. Sahne şovu da genel olarak güzeldi. Büyük bir masanın üstünde duruyorlar, danslar, işte açılar falan filan gerçekten güzeldi. Ama seste yokuz maalesef. Puan düşüklüğünün de bu yüzden kaynaklandığını düşünüyorum. Neyse Antigone'yi sıralamadaki yerine yollayalım. Bu arada Antigone'nin yeni şarkısını dinlediniz mi? Ya ben bayıldım açıkçası. Durmadan o şarkıyı dinliyorum. Şarkının ismi Ud. O-U-D diye yazılıyor. Bir bakın derim. Tam bir yaz şarkısı yani. Kıpır kıpır. Müthiş. Bayılıyorum. Bu aralar en sevdiğim şarkı falan. Bir sonraki ülkemiz Letonya. Atvara'dan Ena. Sizlerden 4.69 puan almış. Pek yüksek değil maalesef ki. 23 kişi 10 puan, 48 kişi 1 puan vermiş. Bu şarkının genel olarak hak ettiği değeri göremediğini düşünüyorum ben. Bence çok şık bir şarkıydı ama biraz sönük kaldı sanırım Eurovision'da. O yüzden biraz daha anlayabiliyorum ve grafikteki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Litvanya. Lion Sesat'tan Solo Keromas. Bayılıyorum. Bu şarkıya da bayılıyorum. Bilenler bilmeyenlere haber uçursun. Sizlerden 4.77 puan ortalama almış. Ya bayağı düşük bence. 22 kişi 10 puan vermiş. 62 kişi 1 puan vermiş. Üzücü yani, ne diyebilirim ki. Ama birazcık da anlıyorum. Final performansı biraz zayıftı açıkçası Lion'ın. Lion. Kendisinin bir röportajda Lion diye okuduğunu duymuştum ama Lion demek biraz zoruma gidiyor. Niye bilmiyorum. Her neyse final performansından bahsediyordum. Bazı yerlerde şarkının ritmini tam yakalayamadı ve geride kaldığı oldu. Bizim izlediğimiz family show'larda gayet iyiydi. Yarı finalde de bence gayet iyiydi. Finalde biraz talihsizlik yaşadığını düşünüyorum. Sizlerden de belki bu yüzden, belki de şarkıyı belki çok içine giremediniz yani bilemiyorum. O yüzden düşük puan aldığını düşünüyorum. Ama benim hala severek dinlediğim bir şarkı. Sıralamadaki yerine yolluyorum Litvanya'yı. Bir sonraki ülkemiz Lüksemburg. Eva Maria'dan Mother Nature. Sizlerden 3.75 puan almış. 11 kişi 10 puan. 86 kişi 1 puan vermiş. Çok hak edilen bir puan olduğunu düşünüyorum bunun da. Sahnesi çok zayıftı. Şarkıyı da zaten sevmiyordum. O yüzden sıradaki ülkeye hemen hızlıca geçebiliriz. Malta. Aidan'dan Bella. Ortalama puanı 5.03. 19 kişi 10 puan. 41 kişi 1 puan vermiş. Yine niye, nasıl, neden finale çıktığını bilmediğim bir şarkı. Kesinlikle bu şarkı yerine İsviçre falan çıkmalıydı. Neyse onu az önce konuştuk. 5 puan bence okey bir puan Aidan Bella için. Sahnesinin bayağı zayıf olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir kutunun içine hapsetti kendini ama vokali genel olarak iyiydi. O yüzden evet, ortalamalarda bir puanla sıralamadaki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Moldova. Satoshi'den Viva Moldova. Benim bu seneki favorilerimden biri oldu gerçekten canlı izledikten sonra. Sizlerden 7.09 puan almış. 60 kişi 10 puan vermiş. 22 kişi 1 puan vermiş. Ve grafiğe baktığımda da çoğunun sevdiğini görüyorum. Bu gerçekten çok
çok iyi bir şey. Çünkü bu demek oluyor ki bana hissettirdiği duyguları sizlere de çoğunluk olarak hissettirmiş. Hak ettiği bir puan aldığını düşünüyorum. Yüksek bir puan. Daha bile yüksek alabilirdi bence. 8-9 alabilirdi yani. Ama okey, yine kötü bir puan değil. Sıralamamızın bayağı üstlerinde yer alıyor. Bir sonraki ülkemiz Norveç. Jonas Lov'dan Ya. Sizlerden 4.88 puan ortalama almış. 19 kişi 10 puan, 56 kişi 1 puan vermiş. Bence yine hakkı yenilmiş bir şarkı bu. Özellikle bizim puanlamamızda. Vokal gayet iyiydi. Sahne eğlenceliydi. Evet, hani ulusal finaldeki sahneyi gördük yine. O sahneyi pek sevmemiştim ve biraz sıkıcıydı. Ama vokal olarak ve enerji olarak çok yüksek bir şarkı ve sahneydi. Benim sevdiğim temsillerden biri oldu bu sene. 4.88, o yüzden bence biraz düşük bir puan. 5-6, hatta yani 6 bandında falan bir puan alabilirdi bence. Ama yapacak bir şey yok. Sıralamadaki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Polonya. Alicia'dan Pray. Bu gerçekten bu senenin Dark Horse'uydu. Sizlerden 7.05 ortalama puan almış. Bir önceki oylama videomu izlerseniz bu şarkıya inanılmaz düşük puanlar verildiğini görebilirsiniz. Ben gerçekten bu kadar yüksek puanı görünce çok şaşırdım. Ama kesinlikle de hak ettiğini düşünüyorum. 77 kişi 10 puan vermiş. 19 kişi 1 puan vermiş. Bayağı fazla 10 puan veren var. Çok okey yani. Grafikteki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Portekiz. Bandidos da Cante'den Rosa. Sizlerden 2.63 puan ortalama almış. 165 kişi 1 puan vermiş ve diğer puanları veren çok az bir sayıda insan var gerçekten. Biraz haklı görüyorum ve sıralamadaki yerine yolluyorum. Ve sıradaki ülkemiz Romanya. Alexandra Capitanescu'dan Çok Mi. Arkadaşlar, Romanya sizlerden 8.90 puan ortalama almış. 197 kişi 10 puan vermiş. Gerçekten inanılmaz yani. Neredeyse herkes bu şarkıyı ve sahneyi mükemmel bulmuş. Öyle ki bu senenin birincisi Bulgaristan'dan bile daha yüksek bir puan vermişsiniz. Kesinlikle size katılıyorum ve bu sene birinci olması beklenen ülkelerden biriydi zaten Romanya. Bizim listemizde şu anlık zirveye oturuyor. Bakalım daha sonra neler olacak. Bir sonraki ülkemiz San Marino. Senhit'ten Superstar. Sizlerden ortalama 3.80 puan almış. Bayağı düşük. 10 kişi 10 puan, 81 kişi 1 puan vermiş. Benim canlı izledikten sonra ve dinledikten sonra çokça dinlediğim ve çokça sevdiğim bir şarkı haline geldi. Yani daha az önce dinledim, o kadar. Şarkı bence bayağı güzeldi. Sahne bir tık sönük kaldı. Ya Boy George'un şöyle... Bir saniye, taklidini yapabilir miyim? Dur. Bir tane de mikrofon lazım bana, bekle. All the boys and the girls at the cool champagne. Oldu mu bilmiyorum. 3 dakikalık sahnenin 2,5 dakikası boyunca dekorun içinde böyle oturarak beklemesi falan o kadar komikti ki gerçekten ilk açıldığım inanılmaz komikti. Yani bunları falan göz önüne alınca 3.80'i birazcık anlayabiliyorum. Grafikteki yerine yolluyorum. Bir sonraki ülkemiz Sırbistan. Lavina'dan Kraimene sizlerden 5.20 puan ortalama almış. Bence çok çok düşük. Canlı sahnesi inanılmaz gösterişli ve inanılmaz etkileyiciydi yani. Ne diyebilirim ki? Alevler falan, işte mimikleri, o tiyatral halleri falan çok güzeldi bence. Şarkının kendisine çok çok bayılmasam da canlı performansına aşık olmuştum. O yüzden bence bu puan bayağı düşük kalmış. 38 kişi 10 puan vermiş ancak 54 kişi 1 puan vermiş. Biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Sıralamadaki yerine yolluyorum. Sırada Ukrayna var. Leleka'dan Rhythm. 5.03 puan ortalama almış sizlerden. 31 kişi 10, 63 kişi 1 puan vermiş. Yani okey, ortalamalarda bir şarkı bence de. Sıralamadaki yerine yolluyorum. Akilas'tan Ferto. Sizlerden 6.27 puan ortalama almış. 58 kişi 10 puan, 45 kişi 1 puan vermiş. Benim bu sene hakkı yenildiğini düşündüğüm bir başka ülkede Yunanistan. Ferto kesinlikle ilk 5'te olmalıydı bence. Ve maalesef biz de burada çok hakkını verememişiz bence. En az böyle 7, 7.5 falan olmalı diye düşünüyorum puan ortalamasının. 6.27 bana biraz düşük geldi. Gerçek yarışmada da burada da niye bu kadar sıralamasının düşük olduğunu merak ediyorum. Ferto ile ilgili görüşlerinizi aşağıya yorumlara bekliyorum o yüzden. Televoto oylarının birincisi Romanya oldu 8.9 puanla. İkincimiz Bulgaristan 8.56 puanla ve üçüncümüz Finlandiya 8.22 puanla. Onu Danimarka takip ediyor. Daha sonra İsviçre. Bakın mesela arkadaşlar, İsviçre bizim televoto oylarımızda ilk 5'e girmiş mesela.
mesela. Moldova, Avustralya, Polonya, Çekya, Arnavutluk, İsveç. Ya bayağı iyi giden bir sıralama bence şu anda. İsveç biraz fazla yukarıda o sahne performansıyla ama okey, şarkı güzeldi. Fransa, İtalya, Yunanistan. Bakın mesela İtalya, Yunanistan bunlar bayağı aşağıda kalmış bence. Keza Fransa'nın da daha yüksek bir puan almasını bekliyordum. Yani bilmiyorum, onu da çok anlayamadım açıkçası. İlk ona bile giremedi yarışmada. Onunla ilgili düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Bunları biraz yorumlayalım isterim. Karadağ, Almanya, Kıbrıs, Belçika, Hırvatistan, Sırbistan, Malta, Ukrayna, Azerbaycan, Norveç. Norveç de bence biraz fazla aşağıda. Litvanya'yı keşke sevseydiniz. Letonya, İsrail, Avusturya, San Marino, Lüksemburg, Birleşik Krallık. Çok aşağıda, çok. Ben olsam çok daha yukarılara koyardım. Biliyorsunuz zaten son videomu izlediyseniz, izlemediyseniz de son videoma bekliyorum size. Estonya, Ermenistan, Gürcistan, Portekiz. Evet, yani genel olarak ben de böyle düşünüyorum. Birkaç dediğim nüans dışında bence güzel bir televot oylaması oldu. Şimdi sırada jüri oyları var. Portekiz jüriden 2.59 puan almış. Bu da ortalama puanını 2.60'a düşürüyor ve sıralamamızın en altında her zamanki gibi. Bir sonraki ülkemiz Gürcistan. Jürimiz Gürcistan'a 1.70 puan ortalama vermiş ve ortalamasını 2.02 puana düşürüyor. Ve inanır mısınız, Portekiz'in de altına düşüyor. Gerçekten Portekiz sonunculuktan kurtaran mükemmel bir Gürcistan performansıydı bu seneki. Daha sonra sıralamamızda Ermenistan var. Jürimiz Ermenistan'a 2.63 puan vermiş. Bu da ortalamasını 2.69 yapıyor. Bir üstünde Estonya var. Estonya'ya jürimiz 3.93 puan vermiş. Bayağı yüksek bence. Bu da ortalamasını 3.68 puana çekiyor. Bir üst sırada Birleşik Krallık vardı. Jürimiz Birleşik Krallık'a 3.78 puan vermiş. Bu da ortalamasını 3.74'e yükseltiyor ama maalesef pek iyi bir yerde bitiremiyor yarışmamızı. Lüksemburg jüriden 2.89 puan almış. Bu da ortalamasını 3.18'e düşürüyor. Hele şükür. San Marino jüriden 4 puan almış. Bu da ortalamasını 3.93 puanla yükseltiyor. Okey. Bence okey. Avusturya jüriden 4.63 puan almış. Bu da ortalamasını 4.45 puana çıkartıyor. İsrail jüriden 3.85 puan almış. Bu da ortalamasını 3.95'e düşürüyor. Letonya jüriden 5.78 puan almış. Bu da ortalamasını 5.42'ye çıkartıyor. Bayağı iyi bence. İyi yükseldi. Litvanya jüriden 4.74 puan almış. Bu da ortalamasını çok az düşürerek 4.75'e getiriyor. Norveç jüriden televota göre bayağı düşük bir puan almış. 4 puan. Bu da ortalamasını 4.29'a düşürüyor. Azerbaycan jüriden 6.15 puan almış. Bu da ortalamasını 5.77'ye çıkardı. Ukrayna jüriden 4.41 puan almış. Bu da ortalamasını 4.62'ye düşürüyor. Malta jüriden 4.48 puan almış. Bu da ortalamasını 4.66'ya düşürüyor. Sırbistan jüriden 5.30 puan almış. Televota çok yakın. Herkes aynı şeyi düşünüyor sanırım Sırbistan'la ilgili. Bu da ortalamasını 5.27 yapıyor. Hırvatistan jüriden 4.78 puan almış. Bu da ortalamasını 4.92 puan yapıyor. Belçika jüriden arkadaşlar 6.37 puan almış. Ya inanılmaz. O vokali bir tek ben mi duydum anlamıyorum gerçekten. Ortalamasını 5.99'a kadar çıkartıyor. Kıbrıs jüriden 5.56 puan ortalama almış. Bu da ortalamasını 5.51'e çıkartıyor. Bu arada kafamda hala Antigone'nin yeni şarkısı çalıyor. İçimden sürekli onu söyleyip duruyorum. Almanya jüriden 6.52 puan almış. Arkadaşlar çok teşekkür ederim katıl üyelerime. Sonunda Almanya'yı en az benim kadar seven bir insan topluluğu, ne diyebilirim ki? Ortalamasını 6.26'ya kadar çıkartıyor. Ve güzel yükseliyor bence. Karadağ jürimiz 7 puan ortalama vermiş. Yine inanılmaz yüksek bir puan. Teşekkür ederim. Şarkıyı sevenler var belli ki. Sahnesinin bir tık kötü olduğunu kabul etmekle beraber 7 puan beni mutlu etti. Ortalamasını 6.72 puana çıkartıyor. Karadağ da yine listemizde bayağı yükselen ülkelerden biri oldu. Yunanistan'a jürimiz 6.37 puan ortalama vermiş. Ortalamasını 6.34'e çıkartıyor. Bence hala çok düşük ama okey yani. İtalya'ya jürinin verdiği puan 6.63 puan. Yani yine bence bayağı düşük bir puan. Ortalaması 6.53 oluyor. Fransa jüriden 7.15 puan ortalama almış. Ortalamasını 6.91'e kadar çıkartıyor. Bayağı başarılı bence. İsveç'e jürimiz arkadaşlar 7.37 puan vermiş.
Ortalamasını 7.08'e kadar çıkartıyor. Bence şarkıyı sevdikleri için böyle bir puan vermişler. Çünkü sahnede bence hiçbir şey yoktu. Ve ortalama 7 puanı İsveç'in hiç hak etmediğini düşünüyorum bu sene. Arnavutluğa ise jüride hiç karşılık bulunamamış belli ki. Ortalama 5.04 puan almış. Bu da genel ortalamasını 5.53'e kadar düşürmüş. Bayağı fazla düşürmüş. Arnavutluk nereden nereye düştü yani? Şoklardayım. Yine muhtemelen sahnesi yetersiz bulundu diye düşünüyorum. Çekya'ya jürimiz 6.85 puan vermiş. Bu da ortalamasını 6.79 yapıyor. Polonya'ya jürinin verdiği puan 7.26. Bu da ortalamasını 7.19'a çıkartıyor. Çok da bir fark yok aslında. Avustralya'ya jürinin verdiği puan 7.78. Bu da ortalamasını 7.55'e çıkartıyor ve bayağı yükseliyor bence puanı. Moldova'ya jürilerimiz 6.67 puan vermiş. Bu da ortalamasını birazcık düşürüyor 6.81'e. Ve geldik İsviçre'ye. Arkadaşlar İsviçre'ye jürilerimiz 8.44 puan ortalama vermiş. İnanamıyorum gerçekten ve çok mutluyum. Ortalaması 8.05 puan oluyor. Bu da onu dördüncülüğe kadar çıkartıyor. Çok iyi. Bir sonraki ülkemiz Danimarka. Jürimiz Danimarka'ya ortalama 8.11 puan vermiş. Bu da ortalamasını 7.94 puana çıkartıyor. Herhangi bir ilerleme kaydedemiyor ama yerini sağlamlaştırıyor. Bir sonraki ülkemiz Finlandiya. Bu sene birinci olacak diye konuştuğum o ülke. Ve hazırsanız jürinin sonuçlarını açıklıyorum. 9.19 puan ortalama. Bu da Finlandiya'nın ortalamasını 8.87 puana çıkartıyor. Ve Bulgaristan'ı da geçerek ikinci sıraya oturuyor. Neredeyse birinci olmak üzere. Ve sırada Bulgaristan var. Bu senenin birincisi. Bulgaristan Finlandiya'ya göre jüriden daha düşük bir puan almış. 8.93 puan. Ve ortalaması ancak 8.81 puana kadar çıkabilmiş. Ve inanır mısınız bu senenin birincisi Bulgaristan Finlandiya'yı geçemiyor arkadaşlar. Kaldı. İkinci bile olamadı üstelik. Üçüncü sırada yani şu anda. Geriye bir tek ülkemiz kaldı. Romanya. Romanya'ya eğer çok düşük bir puan gelirse Bulgaristan yani bu senenin birincisi ancak ikinci olabilir. Finlandiya birinci olur bu durumda. Ya da Romanya'ya çok yüksek bir puan gelir ve sonuç bu şekilde kalır. Sizce Romanya geçecek mi yoksa düşecek mi? Yorumlara yazın. Hazırsak Romanya'nın jüri sonuçlarını açıklıyorum. Romanya jüriden 9.07 puan almış. Bu da ortalamasını 9.1 puana kadar yükseltiyor arkadaşlar. Ve birincimiz Romanya oldu. Televot birincisi de zaten Romanya'ydı. Ama şöyle bir dipnot düşeyim. Finlandiya'da jüri birincimiz oldu. Bence güzel bir sıralama oldu. Bulgaristan'ın ilk üçe girmesi sevindirici. Ama birinci olamamasına şaşırdım açıkçası. Yine Bulgaristan çıkabilir diye tahmin ediyordum. Birincimiz Romanya oldu. İkincimiz Finlandiya. Üçüncümüz Bulgaristan. İsviçre dördüncü oldu. Harika bir haber öncelikle. Danimarka beşincimiz. Avustralya 6, Polonya 7, İsveç 8, Fransa 9 ve Moldova 10. oldu. Bu arada gerçek sıralama, gerçek yarışmadaki sıralama böyle olsaydı ben inanılmaz mutlu olurdum muhtemelen. Yani her şey gayet iyi görünüyor bu sıralamada bence. Herkes hak ettiği yerde diye düşünüyorum. Daha sonra Çekya, Karadağ, İtalya, Yunanistan onları takip ediyor. Yunanistan yine aşağıda kalmış. Yani ilk 10'a bile girememiş bizim sıralamamızda, bayağı üzücü. Ama ona kıyasla Almanya bayağı yukarıda. Bu güzel bence. Belçika o vokalle orada ne işi var kim bilir. Azerbaycan, Arnavutluk, Letonya, Kıbrıs, Sırbistan, Hırvatistan, Litvanya, Malta, Ukrayna, Avusturya, Norveç, İsrail, San Marino, Birleşik Krallık asla hak etmediği bir yerde bence. Estonya, Lüksemburg ve son üçümüz Ermenistan, Portekiz ve sonuncumuz Gürcistan oldu. Ben genel tablodan çoğunlukla memnunum. Birleşik Krallık ve Litvanya dışında sanırım. Bir de Yunanistan. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar bu arada bu oylama videoları inanılmaz emekli oluyor benim için. Bütün bu grafikleri hazırlamak, verileri toplamak falan bayağı bütün zamanımı ve enerjimi alıyor. O yüzden videoyu beğenirseniz ve bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu ve bunun gibi daha birçok Eurovision videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Pazar günü canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.